Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün siyah zeytin yapıyoruz. Çocuk oyuncağı, herkesin yapabileceği çok kolay zeytinlerim Akhisar'dan geldi. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Yurdumun güzel insanları, o kadar güzel çıktı ki, erik gibi mi desem, üzüm gibi mi desem, o kadar güzel. Bir tane bile çürüğü, kırığı, hiçbir şeyi çıkmadı. Ellerinize, emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız. Zeytinlerin saplarını, çöplerini güzelce temizledim. Yapraklarını aldım. Kuru yapraklarını aldım. Yeşil yapraklarını da çay olarak tüketiyorum. Kesinlikle atmıyorum. Müjdeler olsun, kasem dolu zeytine ve incire. İncir ve zeytin çok değerli, biliyorsunuz. Zeytinin yağı inanılmaz mucize. Zeytin mucizesi inanılmaz. O yüzden sofralarımızın, kahvaltılarımızın baş tacı zeytini kendim yapıyorum. Yıllardır hep de memnun kalıyorum. Hiç beni yanıltmayan tarifimle yine karşınızdayız. Güzelce üzerine sirke ilavesi yaparak biraz beklettim. Çünkü yerlere dökülüyor, tek tek toplanıyor. O yüzden sirkeli suyun içerisinde beklettim. Tozu toprağa gittikten sonra tamamen yıkadım, süzdüm. Bu işlemi akşamdan yaptım. Çift katlı sofra bezi serdim. Altına yine havlu peçetelerle birlikte besledim. Tamamen kuruması için yayarak güzelce zeytinleri sofra bezinin içerisinde sabaha kadar beklettim. Üstünü kapattım. Yeniden ıslandığı zaman yeniden sofra bezi, kuru sofra bezi serdim. Kesinlikle tamamen kuruması lazım. Eğer ıslak kalırsa çürüyebilir. Bunu eğer güneş varsa güneşte kurutabilirsiniz. Ben akşamdan yaptım. Güzelce kuruttum. Tamamen kuruttuktan sonra bakın güzelliğine, şişelerimize doldurmaya başlayalım. Tamamen kurumuş olmalı. Çürüklerini ayırdım. İçindeki yapraklarını 3-4 tane yaprağından atıyorum. Bolca yaprağından da koymuşlar. 10 kilo aldım. Bir 10 kilo daha sipariş verdim. Çok güzel, çünkü hani uzaktan olduğu için görmeden sipariş veriyorum. Garanti olsun istedim. Bunlardan da çok güzel çaylarını yapıyorum. Kesinlikle zeytin mucizesi, yapraklarını atmayın. Çürümemesi için dediğim gibi zeytinlerin ıslak olmaması lazım. Pet şişeleri de güzelce kuruladım. Dolu peçeteler atarak bu yöntemle temizleyebilirsiniz içini. Ters çevirdim. İçindeki suyunu da tamamen boşalttım ya da içine birkaç tane yaprağından atıyorum. Kesinlikle hiçbir şey olmaz ama çürük olmamalı. Çürük olursa zeytinlerinizi bozacaktır. Kolay bir yöntemini göstereceğim. Böyle bir huni bulduğunuz zaman mutlaka alın. Gerçekten şişelere bir şeyleri boşaltırken, doldururken hem ince uçlusu var hem de kalın uçlusu. Bu su tek tek uğraşmaktan ve dökülmekten korkmadan zeytinleri güzelce içine dolduralım. Müjdeler olsun kasem dolu incire ve zeytine. Ama bu ayet geliyor aklıma. Çok seviyorum. Zeytin bir mucize. Zeytinsiz hayat düşünemiyorum. Zeytin bahçelerimize dokunmasınlar. Zeytin ağaçları çok uzun sürelerde yetişiyor. Bereketli, yağ, kahvaltılı, her yerde kullanılır. Sağlık, şifa deposu. Zeytinin kendisi ayrıca bir mucize. Bağırsak dostu, cilt dostu, kalp sağlığını korur. Yalnız tuzlu olduğu zaman tansiyon hastaları dikkatli kullanmalı. Tuzunu çıkartarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gastritinize, midenize çok iyi gelecektir. O yüzden elinizden geldiği kadar kahvaltınızda mutlaka zeytini bulundurun. Bu yöntemle, bu şekilde de çok ucuza geliyor. Bunun kilosu 140 lira. Normalden yapılmış zeytini aldığınız zaman biliyorsunuz 300 liradan en kalitesinden başlıyor. 500'e, 600'e, 1000 liraya kadar zeytin var, kalitesine göre değişiyor. O yüzden hem ekonomik hem daha sağlıklı. Zeytinlerimi bidonlara doldurdum. Şişeler yaklaşık 3 kilogram alıyor. Bazıları 3,5 alabiliyorlar. Küçüklüğüne, büyüklüğüne, boyutuna göre. Bir tane de şöyle 1,5'luk pet şişe doldurdum. Şimdi tuzlarını ilave edelim. Huni yardımıyla tuzunu rahatlıkla koyabilirsiniz. Ajda çay bardaklarıyla 1 çay bardağı kaya tuzu koyuyorum. Tuzunuzun tadına göre artırıp eksiltebilirsiniz. Küçük olursa 1 yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde yıllardır yapıyorum. Kesinlikle çürüme falan olmuyor. Bu ajda bardaklara tatlı kaşığı kaya tuzu atıyorum ve kenara alıyorum. Evet, zeytinlere tuzlarını doldurduktan sonra yapmamız gereken, kapaklarını güzelce sıkı bir şekilde kapatalım. Ve bu şekilde gelip gidip sabah akşam yuvarlayalım. Yapmanız gereken tek şey bu arkadaşlar.
Lütfen doğal tarifleri, ekonomik tarifleri, bu her şey için geçerli. Evde kendiniz yaptığınız zaman daha ekonomik ve daha ucuz. Bu pet şişenin içerisinde 1,5 litrelik olduğunu söylemiştim. 1,5 yemek kaşığı koydum. Çünkü 1 litreye 1 yemek kaşığı yeterli geliyor kaya tuzu. O yüzden 1,5 yemek kaşığı koydum buna. Bunları da 1 çay bardağı artı yine artısını koydum. Zeytinlerimin bugün ikinci günü, bakın şişeler şişmeye başlamış, sertleşmişler. Bu durumda lütfen çok dikkatli olmalısınız. Yüzünüzden, gözünüzden uzak tutmalısınız. Bu gittikçe daha da sertleşecek. Tıs sesi daha az geliyor. Bu zamanla daha da çoğalacak. Bakın burada havası daha az, tıs sesi geliyor. Bu zamanla daha da çoğalacak. Korkmayın. Yavaş yavaş açtıktan sonra kesinlikle korkmanıza gerek yok. Serin bir ortamda bekletiyorum. Bakın artık bugün 5. günü. Ara ara 10 güne kadar ara ara açıp havasını alıp sallıyorum. Sesi tamamen değişti. O kadar dikkat etmeme rağmen bir tanesinin kapağı havaya uçtu. İnanın o kadar korktum ki gözümün içine falan böyle zeytinin kokusu geldi. Çok korktum. Dikkat etmelisiniz. Daha da sertleşiyor, daha da şişiyor. Tıs sesi daha da çoğalıyor. Buna dikkat edin lütfen. Geçen seneden kalan zeytinlerim var demiştim. Onları kullanıyorum. Nasıl tatlandırıyorum? Güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra fazla tuzunun gitmesi için biraz suyun içerisinde beklettim. Daha sonra süzdüm. Süzdükten sonra istediğiniz şekilde tatlandırabilirsiniz. Limon suyu, limon dilimleri, sumak, kekik. Kekiği ben kendim yapmıştım. Zahter olarak kullanıyorum. Ondan karıştırdım. İnanılmaz bir lezzet. Bol zeytinyağı ya da dilediğiniz bir yağla birlikte güzelce karıştırıp cam kavanozların içerisine dolduruyorum. Kahvaltıda en az bir 10 tane tüketmeye çalışıyoruz. Mutlaka denemelisiniz. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Diğer tariflerime, zeytin tariflerime de göz atabilirsiniz. Bunlar da olgunlaştıktan sonra yine inşallah çekmek nasip olur. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak camlarını unutmayın. Bakın yine bir pratik yöntem göstermek istiyorum. Geniş ağızlı bir tabağın ya da bir tasın içerisinden zeytinleri kavanoza nasıl dolduruyorum? Ellerimi, iki elimi açarak güzelce ağız kısmına gelecek kadar kapatıyorum ve yavaş yavaş bir damlası bile dökülmeden bu şekilde kavanoza doldurabilirsiniz. Çok pratik, herhangi bir işleme gerek yok. Üzerine bol zeytinyağı, dilediğiniz zaman kahvaltıda tüketebileceğiniz pratik bir zeytin tarifi. Umarım beğenirsiniz, siz de yaparsınız. Afiyet olsun. Duvarın üstünde mama keyfi. Afiyet olsun.